Merhabalar arkadaşlar. Ben Çiğdem Egeli. Geçen hafta size KGK'nın geçmiş yıl soru çözümleriyle başladığım video çekimlerine KGK'nın Cuma günü e-sınav duyurusu yapmasından dolayı size en çok karıştırılan, birbiriyle bağlantılı, bir önceki yıl sınavda da bu konulardan soru çıkmadığı için başa baş noktası analizi ve faaliyet kaldırıcı konularında video hazırlamak istedim. Bundan sonraki videolarımda yine geçmiş yıl KGK soru çözümlerine devam etmeyi planlıyorum. Başa baş analiz. Maliyet, hacim, kar. Daha önceki KGK'nın sormuş olduğu sorularda, sayısal sorularda aşağıdakilerden hangisi maliyet, hacim, kardır gibi bir soru sorulmuştu. Dolayısıyla ben de burada özellikle belirtmek istedim. Başa baş analiz, maliyet, hacim, kar analizi de deniliyor. Yani kara geçiş analizi. İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve kar elde etmeye başlaması için satması gereken minimum ürün miktarını belirler. Minimum. Yani o 1 TL dahi, bir adet dahi diyeyim, bir adet dahi fazla ürettiğin zaman kâra geçeceksin anlamını veriyor. Yani toplam maliyet eşittir toplam gelirler. Maliyetlerimiz ne? Sabit giderlerimiz ve değişken giderlerimiz. 100 TL'lik bir maliyetiniz var. Eşittir 100 TL'lik de gelirleriniz var demek başa baş. 100 TL maliyete 101 TL gelir olursa buradaki 1 TL'lik kâra geçebilmek için başa baş ne kadar üretim hacmi gerekiyor sorusuna cevap veren bir analizdir. Finansal analizdir. Burada maliyetlerden kastımız biliyorsunuz sabit giderlerimiz var. Fabrikanın sabit giderleri kira olur, sigorta olur gibi. Değişken giderlerimiz var. Bu değişken giderlerimiz üretim hacmine bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Yani ham madde, enerji gibi. Sabit giderler üretim hacmine bağlı olarak değişmez ama değişken giderler üretim hacmine bağlı olaraktan değişir. Yani fabrikanızda siz üretim yapıyorsunuz. 1000 adet üreteceksiniz. 1000 adet ürettiğiniz zamanki kullandığınız ham madde ile, kullandığınız enerji ile 5000 adet üretim yapacağınız zaman kullanacağınız ham maddeyle kullanacağınız enerji aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bunlar değişken giderlerdir. Ama sabit giderler 1000 adet de üretseniz aynı kirayı ödersiniz. 10.000 adet de üretseniz aynı fabrikanın içerisinde kira giderleriniz aynı olacaktır. Burada formüllerimizi veriyorum arkadaşlar. Formüllerimizde de kolaylıklar sağlayabilmek için, aklınızda çabuk kalabilmesi için özellikle belirttim. Kırmızı renkli olanları da. Birinci başa baş analiz hacmi. Yani hacmi dediği adet gibi düşünebilirsiniz. Kilogram, adet. Soruların şekline bağlı, soru tarzına bağlı. Toplam sabit maliyetlerimiz neydi? Kira ya da sigortaydı. Bölü birim satış fiyatımız eksi birim değişken fiyatımız. Birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat. Burada KGK geçmiş yıl sorularında başa baş birim katkı payı aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorulabiliyor. Daha önce çıktı. Onun için özellikle belirtmek istedim. Başa baş birim katkı payı dediğinde biliyorsunuz normalde kesirli işlemlerde üst taraf pay, alt taraf payda. Burada payı dediği kısmında birim satış fiyatı, birim değişken kısmı payını oluşturuyor. Tutar kısmına geldiğimizde yani başa baş analiz tutarı yani birebir başa baş, birebir diyeceğim, başa baş. Başa baş tutarı ne kadar? Kâra geçmek için başa baş tutarı ne kadar olacak sorusuna da. Orada tutar dediği için aklınıza hemen fiyat gelsin. Normal hacimdeki formülü aynen yazıyorsunuz. Sadece payda kısmına birim satış fiyatı yazıyorsunuz. Toplam sabit maliyetin kesirin altındaki payda kısmı da size başa baş birim katkı oranını veriyor. Bu da daha önce KGK'nın sorularında çıkmıştı. Başa baş birim katkı oranı aşağıdakilerden hangisidir diye çıkmıştı. Oranla payı karıştırmayın arkadaşlar. Oran dediği zaman kesirli bir şey çıkması lazım. Pay dediği zaman zaten sadece yukarıdaki pay kısmını alabilirsiniz. Şaşırmamanız adına diyorum. Hacim sorusunda başa baş hacim formülünde toplam sabit maliyet bölü birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat. Başa baş analiz tutarında da toplam sabit maliyet, birim satış fiyatı, birim değişken fiyat bölü birim satış fiyatı. Eğer tutar kısmında şaşırırsanız payda kısmına acaba fiyat mı yazacaktım yoksa birim değişken fiyat mı yazacaktım diye aklınızda tutmanız açısından
Tutarı soruyorsa satış fiyatı, tutarı soruyorsa satış fiyatı diye aklınızda tutabilirsiniz. Toplam sabit maliyet birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat bölü birim satış fiyatı. Analiz tutar kısmında, başa baş analiz tutar kısmının formülündeki payda kısmı bize başa baş birim katkı oranını soruyor. Birim katkı oranını veriyor. 2021 Haziran'da o soruyu da bulmuşum galiba. 2021 Haziran ayında sormuşlar katkı oranını. Oranı payı. Üçüncü formül kısmımızda nokta nokta kar elde edebilmek için nokta nokta hacim sorusuna cevap. Yani eğer size soruda derse ki toplam sabit maliyetlerini vermiştir, satışı vermiştir, birim değişkenini vermiştir soruda. Demiştir ki 20.000 lira kar elde edebilmem için benim ne kadar başa baş hacme ihtiyacım var gibi bir soru sorduğunda sabit maliyetler artı kar verdiği soruda verdiği kar tutarı böyle birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyattır arkadaşlar. Burada tabi belirtmemişim ama şöyle bir soru daha oluyor arkadaşlar. Bir başa baş analiz hacimde amortisman soruyorlar. Amortismanı belirtiyorlar. Sabit maliyetlerimizin içerisinde biliyorsunuz amortisman da var. Amortisman yani fabrikanın amortismanı var. Fabrikanın amortismanı da üretim hacmine göre değişir mi? Hayır, değişmez. O da bir sabit gider olur. Dolayısıyla eğer size amortisman tutarını soruda verirse toplam sabit maliyetlerden amortismanı düşeceksiniz. Yani şurada toplam sabit maliyetlerimizden amortismanları düşmeniz lazım. Sabit maliyetlerden. Amortismanı düştükten sonra hacim ya da tutar kısmını bulacaksınız. Böyle bir soru da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o soruyu bulursam da yine size daha sonraki videolarımda o soruyla ilgili de bir çözüm yapabilirim. Şimdi örnek bir soru yapalım. Fabrikamızda 1000 birim üretim hacminde toplam sabit maliyet 50.000 TL, birim değişken maliyet 200 TL olan ürünün birim satış fiyatı ve faaliyet kaldıraç derecesi nedir? Fabrikamızda 1000 birim üretim hacmi var. Toplam sabit maliyetlerimizi vermiş. Birim değişken maliyetimizi vermiş. Ürünün birim satış fiyatını istiyor. Aynı zamanda faaliyet kaldıraç derecesini istiyor. Şimdi elimizde neydi? Önce onları yazmamız lazım. Başa başı vermiş elimize. 1000 birim üretim hacmini vermiş. Başa baş gibi. Toplam sabit maliyetimizi vermiş. Birim değişken maliyetimizi de vermiş. Buradan bizim birim satış fiyatımızı bulmamız gerekiyor. Başa baş analiz hacim formülünden birim satış fiyatımızı 250 TL olarak buluyoruz. Buradan sağlama yapmak istediğimizde sizi faaliyet karına getireceğim arkadaşlar. Faaliyet karına. Başa baş analiz bize maliyet eşittir geliri veriyordu. 1000 birim üretiyoruz. Kaç liradan? Birim satış fiyatımız ne kadar? 250 TL. Dolayısıyla 250 bin liralık bir satışlarımız var. Sabit giderlerimiz ne kadar? 50.000 TL. Değişken giderlerimiz birim değişken maliyet diyor. 200 TL. 1000 birim üretiyoruz. Bir birim başına değişken maliyetimiz de 200 TL. Dolayısıyla 200.000 TL'de değişken giderimiz var. Bakın burada kar 0 çıktı. Yani başa başımız 0. 1000 birimde 250 TL birim satış fiyatında maliyet eşittir giderler. Maliyet eşittir kar. Birbirine eşit. Buradan bir birim yukarıya çıktığımızda bir birim üretim artışı ile yani 1000 birim üretiyorduk. 1001 üretsek ne yapacak? Kâra geçmemiz lazım. Bu şekilde yaptığımızda 1001 birimde 250 TL fiyattan 250.250 satışlar. 50.000 sabit maliyetimiz vardı. Üretim hacmimiz arttı. Bir birim üretim hacmimiz arttı. Dolayısıyla değişken giderlerimizin birim fiyatı neydi? 200 liraydı. Toplamda ne kadar değişken giderimiz var? 200.200 TL. Burada ne çıkıyor? 50 TL kar çıkıyor. Yani 1000 birim üretirken bir birim daha üretim artışı ile 50 TL kâra geçmiş oluyoruz. Sonra da bize faaliyet kaldıracını istiyor. Faaliyet kaldıraç derecesini istiyor. Faaliyet kaldıraç derecesinde de aynı başa baştaki gibi aklımıza gelebilir arkadaşlar. Birim satış hacmi çarpı birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat. Burası bize neyi veriyordu? Birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat bize neyi veriyordu?
başa baş birim katkı payını veriyordu. Bakın birim katkı payı, başa baş birim katkı payını veriyordu. Birim hacim çarpı birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat. Payda kısmına da yine pay kısmının aynısını yazıyorsunuz. Eksi sabit giderler diyorsunuz. Faaliyet kaldıraç derecesinin birinci formülü arkadaşlar. Faaliyet kaldıraç derecesinin birinci formülünde başa baş hacim formülünden aklınıza gelsin. Birim hacim çarpı birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat bölü birim hacim çarpı birim satış fiyatı eksi birim değişken fiyat, yani payın aynısını payda yazıyorsunuz. Eksi sabit giderler diyorsunuz. Faaliyet kaldıraç derecemiz kaçmış? 1001'miş. Şimdi burada faaliyet kaldıraç derecesinin ikinci formülünden bahsediyorum. İkinci formülünde de 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK. Size burada karı hazırlamıştım. Soruda size belki sadece kar diyebilir. Soruda eğer size faaliyet kaldıraç derecesinde size birim hacim, birim satış fiyatı, birim değişken fiyat, sabit giderler verirse bu formülü uyguluyorsunuz. Ama size eğer ki 50 TL gibi bir kar verdiyse, sabit giderlerini verdiyse o zaman siz faaliyet kaldıraç derecesini bulmak için bu formülü uygulamanız gerekiyor. Ya da size şurayı vermiştir. Birim hacimi vermiştir. Birim satış fiyatını vermemiştir. Sizin bulmanızı ister. Birim değişkeni vermiştir. Birim satış fiyatını bulmak için ne yapıyorduk? Başa baş analiz hacminden birim satış fiyatını buluyorduk. Sonra birim satış fiyatını da bulduk. İsterseniz bu formülü uygularsınız. İsterseniz kısa yoldan, ki isterseniz değil, zamanla yarıştığımızdan kaynaklı. Karı bulursunuz hemen. Karı bulduktan sonra, FAVÖK'ü bulduktan sonra 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK'ten de faaliyet kaldıraç derecesini bulabilirsiniz. Yani soruyu iyi okuyun. Soruda verilen verileri iyi değerlendirin. Bu değerlendirmelerle elinizdeki bu formülleri hangisini uyarlayabilirim ve kısa sürede de bu soruyu çözebilirim düşünmeniz gerekiyor. Bu formülleri çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani benim şu formülü başa baş analizden bulabilirsiniz. Aklınızda kalabilir. Şu formül 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK. 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK. Bunu da kar verirse soruda çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Kısa yoldan, ki sınavda bence böyle kısa sorular soracaklarına inanıyorum. Diğer bir faaliyet kaldıraç derecesi formülü bu soruya uygun olmadığından dolayı ben yine de buraya yazmak istedim. Bunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir soru bir tane çıktı diye hatırlıyorum ben geçmiş yıl sorulardan. Net satışlardaki yüzde değişim, FAVÖK'teki yüzde değişim. Net satışlardaki yüzde değişim, FAVÖK'teki yüzde değişim. Bu örnek soru buna uygun değil. Buna istinaden de bir tane daha soru çözmek istiyorum. Örnek soru. 2024 yılı şirket satışlarımız 250 TL iken 2025 yılı satışlarımız 300.000 TL olmuştur. FAVÖK'ümüz 2024 yılında 50 TL iken faaliyet kaldıraç derecemiz 1001'di. Bir önceki sorudaki verileri aldım. 2025 yılı satış artışları ile FAVÖK değişim yüzde kaçtır? Satışlarımız artmış. Satışlar arttığına göre FAVÖK'te de bir değişim olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor. Şimdi burada öncelikle 2024 yılı ile 2025 yılı arasındaki satış oranını hesaplayacağız. Yani yüzde kaç bir değişim olmuş bir sonraki yılda? %19.88. 2025 yılı satışlarından 2024 yılı satışlarına çıkartıyoruz. 2024'e bölüyoruz. Bunu biliyorsunuzdur zaten. %19.88'lik bir değişim olmuş. Faaliyet kaldıraç derecesi formülümüz neydi? Şimdi diğer iki tane formülü hiç aklımıza getirmiyoruz. Çünkü onlarla ilgili bir soru değil bu. Faaliyet kaldıraç derecesi satışlardaki %1'lik değişimin FAVÖK'ün yüzde kaç değiştireceğini gösterir. Bakın faaliyet kaldıraç derecesi satışlardaki %1'lik değişimin FAVÖK'ü yüzde kaç değiştireceğini gösterir. Net satışlarımızdaki değişim kaç? %19.88. FAVÖK'teki değişimimiz, bunu yazıyoruz. Faaliyet kaldıraç derecemiz neydi? Soruda verildi 1001.
Buradan FAVÖK'teki değişimimiz kaç çıkıyor? Orantıları kurduğunuzda %0.019.86 çıkıyor. Şimdi ben rastgele bir soru çözdüğümden dolayı bu şekilde olabilir. Siz soruyu içeriğini kavramaya çalışın arkadaşlar. Yani burada daha önceki sorularda şu çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte nokta nokta yılındaki net satışlarındaki değişim şu kadardı. FAVÖK'teki değişim şu kadardı. FAVÖK'teki %1'lik değişim net satışlardaki yüzde kaça tekabül eder gibi bir soruydu yanlış hatırlamıyorsun. Ki o soruda galiba yine bir şeylik vardı. Çözümüyle ilgili bir tuhaflık vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada sizin önemli olan buradaki şu net satışlardaki yüzde değişimde ne demek istiyoruz formülde. FAVÖK'teki yüzde değişimde ne demek istiyor? Bu kısmını kavrarsanız eğer önünüze çıkan soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Faaliyet kaldıraç derecemizde bu birinci formülümüz. Bu ikinci formülümüz, bu da üçüncü formülümüz. Yani 3 tane formülümüz var arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Faaliyet kaldıraç derecesinin birinci formülündeki birim satış, birim hacmi soruda verir. Birim satış fiyatı, birim değişken fiyat. Bu kısım zaten başa baştan aklımızda. Payı aynen şekilde paydaya yazıyoruz. Eksi sabit giderler diyoruz. Eksi sabit giderler. Buradan bir faaliyet kaldıraç derecesini bulabilirsiniz. 2. FAVÖK üzerinden de bulabilirsiniz sağlama yapmak isterseniz. Önce FAVÖK'ü bulursunuz. Birim fiyatlarla, birim değişken fiyatlarla çıkarttıktan sonra karı bulursunuz. 1 artı, bu 1'i unutmayalım lütfen. 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK'ten de faaliyet kaldıraç derecesini bulabilirsiniz. Eğer soruda size satışları verirse, satışlarını verirse bir önceki yıl, bir sonraki yıl satışları verirse ya da bir önceki yıl, bir sonraki yıl değişim oranlarını verirse bu formülü uyguluyorsunuz. Bunları tek tek yazın. Hatta faaliyet kaldıraç derecesi formülü alt alta, işte finansal kaldıraç derecesi formüllerini alt alta yazaraktan birbirleriyle orantı benzerlikleri var mı yok mu diye kontrol edin. Buna göre de aklınızda kalabilir. Şimdi size geçmiş yıl sorularından başlayayım. 2024'ten başlamak istiyorum. Çünkü geriye dönük genellikle bir önceki yıl ya da 2 yıl önceki soruları rakamlarını değiştirerekten ya da birebir rakamlarıyla birlikte de sorabiliyorlar. Onun için buradan başlamak istedim. Tek bir mamul üreten ABC işletmesinde toplam sabit maliyet 950.000 TL. Üretilen mamulün birim başına değişken maliyetleri toplamı 195 TL. Mamul için başa baş tutarı 3.800.000 başa baş tutarı vermiş bakın. Olduğuna göre mamulün birim satış fiyatı yaklaşık kaç TL'dir? Tutar verildiğine göre aklımıza hemen başa baş noktası tutar formülü aklımıza gelmesi gerekiyor. Tutar varsa fiyat olması lazım. Fiyat varsa fiyatı nereye yazıyorduk? Paydanın da altındaki paydaya yazıyorduk değil mi? Sabit maliyet bölü birim satış fiyatı, birim değişken fiyat bölü birim fiyat. Bize şurası sadece şu üstteki kısım bize neyi veriyordu? Başa baş birim katkı payını veriyordu. Payda kısmının tamamı bize neyi veriyordu? Başa baş birim katkı oranını veriyordu. Oran. Çünkü kesir var burada bakın. Oranını veriyordu. Kesir olduğu için oranını veriyordu. Pay dediğine göre sadece pay kısmını veriyordu. Buradan da aklınızda kalabilir. Formülde verilenleri yerine yerleştiriyoruz. X'imiz kaç çıkıyor? Birim satış fiyatımız 260 çıkıyor. Evet, bu çok kolay bir soruydu. Formülü iyice bildikten sonra, yerine yerleştirdikten sonra lütfen şeyde de dikkatli olun arkadaşlar. Kesirlere sonuçlandırmada. Burada ben şey yaptım mesela, hani kısa yoldan diyeyim ben size. X'i ters çevirdim. X bölü X eksi 195'ten. Yani 3.800.000 çıkabilmesi için 950.000 TL'yi kaça bölmeniz gerekiyor? 0.25'e bölmeniz gerekiyor. 0.25'e bölmeniz için 0.25'e bölebilmeniz için şunun kaç olması gerekiyor? Buradan orantı bularaktan. Yani böyle kafanız karışırsa eğer 3.800.000 lira eşittir 950.000 lira dediğine göre 950.000 lirayı kaça bölersem ben 3.800.000 lira çıkacak sorusuna cevap verdim. Oradan kısa yoldan buldum. Eğer çok hani x'ler y'ler kafanızı karıştırırsa bu şekilde de gidebilirsiniz.
Yine 2024-2025 yılı Haziran ayı sorusu. KGK'nın çıkmış soruları. MRN Limited şirketi 2024 yılına ilişkin aşağıdaki finansal verilere sahiptir. Satış fiyatı, evet biraz önce söylediğim gibi X'ler Y'ler. Satış fiyatı X TL birim başına, değişken maliyetler Y TL birim başına, sabit maliyetler 450.000 TL. Şirketin başa baş noktası 6.000 birim. Başa baş noktamız neydi? 6.000 birim üretimde maliyet eşittir kar. 6.000 birimde maliyet eşittir kar. Dolayısıyla ne oluyordu? Karımız faaliyet kısmında 0 çıkıyordu. Sabit maliyetlerin %30'u kadar kar elde etmek isteyen şirketin kaç adet ürün satması gerekiyor? Bakın biraz önce dediğim gibi eğer size kar istiyorsa hemen kar formülü aklınıza girecek. İlk önce hedef karı bulalım. Hedef kar sabit maliyetlerin %30'u kadarmış. Yani sabit maliyetlerimiz ne? 450.000. %30'u ne kadar? 135.000 lira. Biz 135.000 lira kar elde etmek istiyoruz. 135.000 lira kar elde edebilmem için benim ne kadarlık bir hacme ihtiyacım var? Kaç adet ürün satmam gerekiyor? Sabit maliyetlerim 450.000. Karım 135.000. Şimdi burada birim fiyata rakam vermemiş. Birim değişkene rakam vermemiş. X eksi Y dedik. X eksi Y. Bunu görmeyin. X eksi Y'mizi bulmamız gerekiyor öncelikle. X eksi Y'yi bulabilmemiz için hemen aklınıza burada soruda ne vermiş? Başa baş noktası 6.000 birim vermiş. Sabit maliyetlerimiz de var. Hemen bu formülü uyguluyoruz. Sabit maliyetler çünkü burada birim fiyat eksi birim değişken vermiş. 6.000 adet 450.000. X eksi Y'mizin kaç olması lazım? 6.000 olması için 75. X eksi Y'mizi bulduk. 75'i buraya yazdık. Z'ye de biz ne dedik? Başa baş kar hacmi dedik. Buradan 450.000 artı 135'ten 585.000 bölü 75'ten 7.800 birim şirketin 135.000 TL kar elde edebilmesi için satması gereken adet. Burada ne dedi? Kaç adet ürün satması gerekiyor? 7.800. Karı verdiyse hemen aklınıza ne getireceğiz? Bu formülü getireceğiz. Burada bize fiyatları vermediği için, birim fiyat ve birim değişken fiyatı vermediği için burada adetini vermiş, sabit maliyetlerini de vermiş. Buradan diyebiliriz ki birim hacmi formülü aklımıza gelsin. Birim hacim formülünden alt kısmı zaten X ve Y'yi oluşturuyor. X ve Y'yi bulabilmemiz için de 6.000 adet 450.000. 6.000 adet çıkabilmesi için 450.000 lirayı neye bölmemiz lazım? 75'e bölmemiz lazım. Sonra ilk formülümüzde 75'i de yerine koyduğumuzda 7.800 birim ürün satması gerekiyor. Yine buradan 7.800 birimden 135.000 TL kar elde etmesi için sağlamasını da yaptığınızda yani faaliyet FAVÖK'ünü bulmak istediğinizde birim satış fiyatlarını tabii ki X ve Y'yi 75 hani 50'ye 25 gibi yazılır ya da 25'e 50 gibi yazılabilir. Buradan tek tek bulmak istediğinizde, birim fiyatlarını bulmak istediğinizde oradan da 135.000 lira kara ulaşabilirsiniz. Evet, 2024 yılı Haziran A kitapçığının sorusu. ABC işletmesi sadece bir çeşit ürün üretip satmaktadır. İşletmenin başa baş ulaştığı yıllık satış hacmi 1000 birim. 100.000 birim. Sabit giderleri 240 milyon. Ürünün birim değişken maliyeti 30.000 TL. Bakın birim değişken diyor. 30.000 TL olduğuna göre 120 birim üretim düzeyindeki faaliyet kaldıraç derecesi kaçtır? Şimdi bize ne vermiş? Yıllık hacmimizi vermiş. Sabit giderlerimizi vermiş. Birim değişken maliyetimizi vermiş. Fiyat vermiş mi? Hayır, vermemiş. Dolayısıyla ne düşünmemiz lazım önceki? Benim birim fiyatını bulmam lazım. Verileri yazdım. Verilerden nereden birim satış fiyatına ulaşabilirim? Başa baş hacimden ulaşabilirim. Çünkü burada bir tane hacim vermiş. Tutar verseydi tutar formülünden ulaşacaktım. Ama yıllık satış hacmini verdiği için yıllık satış hacminden başa baş hacim formülünden birim satış fiyatına ulaştım. Birim satış fiyatına ulaştıktan sonra
buradan önce FAVÖK'ü bulabilirsiniz. Ben FAVÖK'ü buldum. Önce FAVÖK'ü buldum. 120 bin adet üretim seviyesindeki faaliyet kaldıraç derecemi istiyor benden. 120 bin adetim var. Birim fiyatım ne? 32.400. Dolayısıyla 3.888.000 liralık satışlarım var elimde. Bu satışlara istinaden sabit giderlerim ne kadar? Soruda vermiş. 240 milyon lira. 120 bin adetten 30 bin birim değişken maliyetim var. Bir adetin maliyeti. Toplam maliyetim ne kadar değişken giderlerim? 3.600.000. Buradan FAVÖK'üm kaç çıktı bende? 48.000. Biraz önceki soruda gösterdiğim gibi ikinci formülden 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK'ten kısa yoldan direkt 1 artı sabit giderler bölü FAVÖK'ten 240.000 bölü 48.000 1 artı 240.000 bölü 48.000 5 yapar. 1 artı 6 yapar. Cevabımız evet. Burada da yine başa baş formülünden aklımıza gelecek olan faaliyet kaldıraç derecesinin diğer formülünden verileri yerlerine yerleştirdiğimizde yine 6 rakamına ulaşıyoruz arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Arkadaşlar ben KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim dersinde de soru çözümlerinde birebir saatlik eğitimde vermekteyim. Bana mail adresinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar her hocanın anlatımı farklıdır. Onun için bir hocaya bağlı kalmadan birçok hocanın hem video çekimlerini hem de dokümanlarını gözden geçirerek geçmiş yıl sorularını da bol bol çözerek çalışmanızı öneririm. Abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.